Dostlar selamlar. It Welcome to Dairy'nin 3. bölümü geldi. Ben de işten geldim. Dedim ki hemen izleyelim. Tepki ve minimal bir inceleme videosu olacak. Çünkü hayatımda ilk defa korku izliyorum serisinin 3. parti bu ve It Welcome to Dairy'nin de 3. bölümüne denk geliyor. Daha önce hiç korku yapımı izlememiş birisi olarak bu diziyi de korkudan ziyade daha iğrenç bir noktadan değerlendirebilirim. Çünkü çok çirkin öğelerle, iğrenç detaylarla izleyicisine ulaşan bir dizi. Beğendim de çok da kötü bulmadım. Öncelikle korkunun dışında arka planda bazı olay gelişimleri var. Yani sağlam bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda önceki videolarda sizlerle yorumlarda konuştuğumuzda netleşti bazı durumlar. Filmlere evet birçok gönderme var ama filmleri henüz izlemedim. Belki 4. bölümde Pennywise çıktıktan sonra izlerim. Yani bence en başından beri bunu söylüyordum. Hani Pennywise net olarak biz 4. bölümde göreceğiz. Ondan sonra izleyebilirim filmleri. Ama kronolojik olarak da böyle izlemenin bir sorun olmadığına kanaat getirdik. Sonuçta 27 yıl öncesini konu alıyor. Bundan sonra gelecek olan sezonlara da gönderme yapıyor dizi aynı zamanda. Sadece filmlere değil. Hadi başlayalım ufaktan izlemeye. Bakalım hani bu bölümde ne kadar korkacağım. Bir noktada da benim için ne kadar korkacağım kapsamında bir challenge oluyor bu. Tabii ki de korkuyorum. Hani tepkilerimden anlıyorsunuzdur ama illaki bir noktada şu oluyor. Hani daha fazla iğrenç olma durumu önde. Hani beden korkusundan da ziyade daha çok böyle işte bu tarz iğrençliklerle biz bir dizi yapıyoruz. Tonu var. İlk defa korku yapımı izliyorum sonuçta. Bu arada ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. 1908 yılına gittik. Bütün olay şu an bir sirk alanına gidiyor. Sanıyorum ki bu gelecek olan diğer sezonlarında büyük bir atıfı. Niye bir geri flashback yaptı? Bu nedir? İğrenç. Piyano çalışı adamın arkada çok güzel gidiyor. Yani çıtırtı sesleri başladı. Yine kim parçalanacak, bölünecek? Biri beni şöyle çağırsa, yaklaş dese asla gitmem. Arkama bakmadan uzaklaşırım orada. Umuruma gelmez. 3. dakikadayız. 3. dakikada ilk sıçramamı yap. Öyle veledini bırakma işte sağa sola tek başına. Isırık olma diyor bir de. Palyaço suratlı bir bebişko mu? Gerilim müziğinden anlıyoruz ki normal bir bebişko değil. Geri dön diyor işte çocuğum, sen niye hala inadına gidiyorsun? Biri geri dön diyorsa döneceksin bak. Söz dinleyeceksin. Ağacın arkasında bir anda hortlayan dede. Hortlayan dede. Geri kaç. Sana ne istediğinden geri kaç. Düşmesen olmazdı zaten. Düşeceksin tabii ki. 7. dakika 2. sıçrama, bravo. Şey gibi oldu bu da, red flags ayar gibi. Sevimli intro tekrar geldi. İlk başlarda sevimli. Detaylarda ürkütücü. Dizi bu arada güzel bir dizi bence. Hani kurgu olarak, rahatsız edicilik olarak. Hani iğrençten ziyade daha çok korku olsa okeydi. Ama kötü değil yani bence. Ben sevdim. Introdan anladığım kadarıyla bu Pennywise bayağı ortalığı birbirine katmış. Şu araba sahnesi mesela, yorumlarda siz şey demişsiniz, o gömü dediğim kısım o gömü değilmiş mi? Emzikli veledin gömüsü değilmiş de. Herhalde çok daha önce yaşanmış bir olayın gömüsü. Gömü. Al işte. Lily Arkham tımarhanesinde. İlgilenen falan da çok güzel. Yazık şu adama var ya. Kesin o üst rütbeli adam biliyor her şeyi de. Pennywise'ı bile biliyor olabilir yani. Lily karakteri tam olarak dizinin umut simgesi. Acaba cidden bu buldukları araba hani introdaki o Pennywise'ın ortalığı birbirine kattığı araba mı? Tabii ki de biliyorsun. Hain. Pis adam. Ne var kutunun içinde? Sapan. Çocuğun başta su almak için kıza verdiği sapan mı o? Ne duru ya, kaçsanıza. Bu kadın hemen yaşıyor, bu kadın. Bu adam mistik bir tip değil mi? Kesin öyle bir şey çıkacak içinden, bak çok bariz. Ne oluyor? Bu da illüzyon görüyor. Hayırdır inşallah. Hayır olsun. Pennywise. Göstermeyeceksiniz değil mi palyaçoyu? Bence göstermeyecekler. 4. bölümde çıkacak. Yorumlarda da konuşmuştuk bunu. Uzaktan bir imgelem gibi gösterdiler. Okey. Dehşet imgelemler var dizinin içinde. Gizli sığınağı mı burası? Çocukları buraya topluyor. Ay bu komutan var ya, acayip böyle bir her şeyi biliyor. Pis herif. İnsanların yine de ölmesine göz yumuyor. Ay haysiyetsiz. Kasabayı terk etmek. Ama gördü. Ne yapacaksınız? Artık biliyor. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Hadi bakalım. Orhan Veli hayatındaki kadınların ismini böyle şiirsel bir nükteden tonla yazıp diş fırçasına sarmıştı. Hamiş olsun. Zaten bu olayları görmüş geçirmiş hatunlar da hep mistik işlerle uğraşır.
Bu çocuk büyümüş. Bu lavuk mu olmuş? Lavuk. Irkçılık yüzünden yaşadıklarına bakın ya. Nasıl insanları rencide ediyorlar. Maalesef ki hala da dönemimizde, günümüzde olan şeyler bunlar tabii. Binbaşı şüphelendi. Şüphelensin bence de. Öyle mistik bir adamı neden iş yerinde kalsın? Yani niye evine getiriyorsun ki? Çocukların en korkağı bile benden cesur, ruh çağıracaklar. Bir de helal olsun yani. Dağılırken bile mezarlıktan tek başlarına gidiyorlar. Birbirlerini beklemek de yok. Geliyor gelmekte olan. Vuracaksın ağzına bir tane, önüne bakacaksın. Çekti fotoğrafını. Ve tabii ki de kamerayı düşürdü. Kamerayı alan düşürüyor kardeşim, bu nedir ya? Al aynen. Çok komik ama peşlerinde milyon tane yaratığımsı var. Bunlar aldım kamerayı falan diyorlar. Şimdi kapı kapanır arkandan herhalde. Nereye düştün sen? Ay. Aklım çıktı. Ya kıyamam, masum. Kırık değildir. Kırık olsa dayanamazsın. Harbi çektiler fotoğraflarını bak. Ve sanıyorum ki Pennywise'ı göreceğiz şu anda. 4. bölüm demiştim ama. Mini minnacık bir ucundan Pennywise koklatmışlar. Bu mu? Fotoğraf ne kadar netleşecek? Ucundan koklatmışlar ya. Dediğim gibi ya, muhtemelen bence 4. bölümde yapacaklar. Pennywise'ı net olarak kendi formuyla gösterecekler. Hep palyaço formuyla gösteriliyormuş. Yorumlarda konuştuk bunu. Pennywise birçok forma girebilmesine rağmen genelde palyaço formuyla dikkat çekiyor. Bu sebepten de palyaço formuyla vermişler. Burada onu da ucundan azıcık, yani net bir şekilde değil, hiçbir şey net değil. Zaten ben en başından beri 4. bölümde görürüz diye düşünüyordum. Hani her ne kadar hiç korku filmi vesaire izlemesem de korkulası bir palyaçonun varlığından tabii ki de haberdardım. 4. bölüm gelene kadar da filmleri aradan çıkarırım belki. Ama yani bence dizi gayet eğlenceli, keyifli gidiyor. Hani evet, iğrenç öğeler bir tık daha ön planda ama korku unsuru da var ve korku unsuru benim dayanabileceğim şekilde, hatta korktuktan sonra kendime falan gülebiliyorum. O kadar sıkıcı değil. Güzel bir proje yapmışlar bence. Özellikle sürekli dizinin her sezon geriye doğru gidecek olması daha keyifli. Hani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Neresinden başlarsan başla artık doğru yerden başlamış oluyorsun oluyor, ya da ben öyle düşünüyorum. Kurgu kısmını çok sevdim. Sinematografi dili çok güzel kullanılmış. Müzikler her ne kadar gerici bir tonda verilse de kullanılan atmosfer itibariyle korku tonu gayet güzel yerleştirilmiş. Yani müzikle görüntü ortak bir akışta seyirciyle buluştuğu esnada, hani korkulası anlar için söylüyorum bunu. Gerçekten ben de bir tedirgin oluyorum izlerken. Hani belki bunun şöyle bir sebebi de olabilir. Hayatımda cidden ilk defa bir korku yapımı izliyorum. Hani filmleri falan bırakın. O yüzden de çok eğleniyorum. Aslında bölüm hızlı başlarmış gibi yapıp durağanlaşarak ilerleyip sonunda heyecanı yükselten bir bölümdü. Yani kurgunun oturma aşaması olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da bakın, bir dizi izliyorsunuz. Bu dizi biraz korku dizisi ama arka planda da bir senaryo var. Bu kurgu da bakın bir noktada akıyor diyor dizi. Bu sebepten bence hiç kötü değil. Çocuklar kapsamında oyuncu seçimi zaten muazzam. Pennywise'ı merak etmeye başladım artık. Bu bölümde bir geçmişe flashback yapıldığında biz onun muhtemelen orijinal formunu da gördük. Ama ben palyaço formunu da merak ediyorum. Çünkü bir palyaçonun beni aniden ekrana çıkmadığı sürece korkutabileceğini düşünmüyorum. Ama bakalım. Filmleri de araya sıkıştırmaya çalışacağım. Beğendim yani genel itibariyle. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? Özellikle bu evrene hakim olanların düşüncelerini merak ediyorum. Hani filmleri izlediyseniz, kitabı okuduysanız. Çünkü dizide birçok gönderme yapılıyor muhtemelen filmlere ve sadece filmlere değil, yeni gelecek olan sezonlara da büyük göndermeler yapılıyor muhtemelen. Bunları yakalayabiliyor musunuz? Mesela Bileklik'teki kaplumbağa göndermesinden tutun da hani sapanı olan bir çocuk vardı ya, su alırken kıza vermişti sapanını. O karakterin büyüyüp her şeyi bilen Francis karakteri olması ve buna rağmen insanların ölmesine izin vermesi. Hani orası belki de boşaltılması gereken bir yer ama karakter muhtemelen mesleğinden dolayı Pennywise'ı bir silah olarak kullanma düşüncesi içerisinde. Hani onu neyle kandırabilirsin ki? İşte milleti korkut, sana 5 çocuk vereceğiz, ye falan mı diyeceksin? Devam bölümlerinde izleyip göreceğiz. Ben çok eğlendim. Kanala abone değilsen abone olabilirsin. Ücretsiz olarak hype tuşuna basıp bu videoyu hype'layabilirsin. Telefondan giriyorsan. Videoyu da beğenirsen çok mutlu olurum. Yorumlarda buluşalım. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme. 4. bölümde görüşmek üzere.